Şu an İsrail'in Gazze'ye yaptığı bir zulüm var dünyada. İnsanlık suçu var. Ama Almanya ne yazık ki İsrail destekliyor ve resmi belediye binalarında İsrail bayraklarını asmış. Evet arkadaşlar, şu an Nördlingen'i görüyoruz. Buraya ne zaman gelsek sıkılmayız. Burası surun yapıldığı tarihtir. Bu kısmın belki kadar bakımlı ve güzel olması, tarihi yapının bozulmaması çok güzel. Kendimi bir şövalye filmin içerisindeymişim gibi hissettim. Kule gezintimiz de bu kadardı. Artık aşağı doğru iniyorum. Bu bölgede çanların olduğu bölge. Yepyeni bir videodan hepinize merhaba dostlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Nördlingen'deyiz. Benim de favori şehirlerimden biri Almanya'daki. Evet. Bugün buraya gezeceğiz hep beraber. Bakalım neler göreceğiz. Kısaca şundan bahsetmek istiyorum. Arkamdaki yapı Nördlingen'in merkezinde bulunan bir yapı. Evet. Yazın buradan sular akıyor. 100 yıllık bir yapı aşağı yukarı. Hemen arka tarafta gördüğünüz Daniel Kilisesi. Orası da meşhur bir kilise ve üst katına çıkmayı planlıyorum bugün. İzin verirlerse. Önümde çünkü tadilat vardı. Önümdeki yukarıdan açıyı sizler için alamamıştık. Bu sefer bu kiliseden alacağımı umut ediyorum. Kilisenin çekimini yapmayacağız. Çok fazla kilise çekimi yaptık zaten yeterince. Evet. Bakalım neler yapacağız. Berna Hanım, söylemek istediğim bir şey var mı? Ben Nördlingen'i çok beğeniyorum. Çok Kesinlikle. seviyorum. Her geldiğimizde de buraya bir kere uğruyoruz. Evet, videoda görüşürüz. Losing time, I'm fading fast. I just Evet arkadaşlar, şu an Nördlingen'i görüyoruz. Nördlingen yuvarlak yapısını hiç bozmamış. Günümüze kadar gelmiş. Etrafı da hala şehir duvarlarıyla, surlarla örülü. Almanya'nın en küçük ama en turistik şehirlerinden biri. Biz çok etkilenmiştik ilk gördüğümüzde. Çünkü eski yapısını, surları hala koruyor olması, yuvarlak yapısı çok hoşumuza gitmişti. Burası 15 milyon yıl önce göktaşı düşüyor. Yuvarlak şekli o zaman oluşuyor. Daha sonra tabii o delik kapanıyor ama sonra üzerine şehir kuruluyor. Bu şekilde yuvarlak görüntüsünün yani o zamandan geldiği söyleniyor. maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. İçeri giriş yaptık. Şu şekilde surların üstünde de yürüyebiliyoruz. O tarafa doğru da çıkarız. Şu an Nördlingen'in surlarındayım. Bu şehir tamamen duvarlarla, surlarla çevrili bir şehir. 1376 yılında başlanıyor yapılmaya ve günümüze kadar birçok ekleme falan olmuş ama yine de yıkılmadan günümüze kadar gelmiş. Bazı surların bazı yerleri kerpiçten, Türkiye'deki kerpiç evlere çok benziyor. Tahtadan yapılmış kerpiçten. Daha sonra da taşlar eklenmiş bence. Taşlı kısımları da var ama günümüze kadar gelmiş. 5 tane giriş kapısı var. Şehre giriş kapısı hala şu şekilde kapılardan yapılıyor. Çünkü hala yıkılan yani tahrip olan duvarları yok. O yüzden saltanat kapısı şeklinde kapı girişleri var. Biz girişimizi bu kapıdan yapmayı tercih ettik. Direkt surlara çıkabildik. Şimdi hep birlikte surların içerisini gezip görelim. Surlarda yürüyoruz. Az önce geçen bir hanımefendiye sorduk. Ortalama 10 dakikadır yürüyoruz dedi. Surların tamamını gezebiliyor muyuz bilmiyorum. Evet. Ama şehrin yarısına kadar gezildiğini tahmin ediyorum. Çünkü 10 dakikada az bir süre değil. Şehir için. Yarısını bence geziyoruzdur diye düşünüyorum ben Evet. 10 dakikada. Evet. Şu an biz de surlardan devam ediyoruz. Buraya ne zaman gelsek sıkılmayız. Çünkü atmosferi çok güzel. Kesinlikle. Bu surlar, tarihi kalıntılar, işte tarihi evler. Bakalım biraz surlarda yürüyeceğiz. Evet. Ondan sonra şehrin içine doğru gireceğiz. Karşıda gördüğünüz kilise Daniel Kilisesi. Nördlingen'in de merkezini temsil ediyor. Evet. Birazdan oraya doğru ilerleyeceğiz. Tarihi kapıyı görüyor musun? Tarihi Böyle bir tarihi kapı. yapılara dokunmak çok hoşuma gidiyor. Bu da surun arkası. Şehrin içinden
Gördüğünüz gibi böyle bir ırmak mı, dere mi denir artık. Çok güzel bir su akıyor. Yaklaşık bir 5 dakikadır surların içinde yürüyoruz. Artık şu geçişten iniş yapacağız. Bakın surların içinden, şehrin ortasından nehir akarak devam ediyor. Hatta evlerin altından devam ediyor. Burası surun yapıldığı tarihtir. Bu kısmın belki de. Çünkü 1370'li yıllarda başlıyor surların yapımı. Burada 1573 yazdığına göre bir kısmı herhalde 73'ten 83'e kadar yapılmış alanı anlatıyor, gösteriyor. Buradan iniyoruz. Surlar şu şekilde devam ediyor. Bölüm bölüm açık açık ilerliyorsunuz. Bölüm bölüm de kapalı kapalı ilerliyorsunuz. Şimdi biz buradan aşağı iniyoruz artık. Şehrin içine doğru gireceğiz. Evin güzelliğine bakar mısınız? Pencerelerinde hep dantel. Almanlar çok seviyor. Özellikle pencerelerde dantel çok fazla kullanıyorlar. Ben buraya gelmeden önce zannederdim ki sadece Bursa'da dantel sevdası var. Ama Almanlarda da çok fazla var. Surların kenarından devam ediyoruz. Buradan yukarı çıkıyorsunuz. Ara ara girişler var. Yine şehrin içine girişler var. Bu da biz az önce girdiğimiz giriş değil de bir sonraki giriş diyebiliriz. Bunun gibi 5 tane giriş var. Başka bir şey yok. Devam. Bu şehirde arkadaşlar hangi kapıdan girerseniz girin merkezi kilisenin oraya çıkıyorsunuz. Malum yuvarlak bir şehir. Yani şehir gibi memleket. Burada dahi de olursunuz, şair de olursunuz. Her şey olmanız mümkün. Şehrin bir diğer girişi de bu. Arkadaşlar bu mimariye Baviera mimarisi deniyormuş. Zaten standart Alman mimarisi aslında bu. Yani Alman mimarisi Baviera mimarisini benimsemiş yıllar boyunca. Baviera mimarisi dediğimiz olay aslında bir eyalet. Biliyorsunuz ki Almanya'da eyalet sistemi çalışıyor. Burası da Baviera eyaletine bağlı Nördlingen şehri. Baviera mimarisi de oradan geliyor olabilir. Mesela bu gördüğünüz de Gerd Müller adında bir futbolcu. Almanya'nın en iyi futbolcusu olduğu düşünüldüğü için ve aynı zamanda Gerd Müller Nördlingenliymiş. O sebeple buraya heykelini koymuşlar. Küçük bir alana. Tarihi not edilmiş. Şu şekilde bir şehrin içinde. Şu gördüğünüz sarı bina arkadaşlar alt kısmı şehir arşivi, üst kısmı da okul olarak kullanılıyor. Burada şu cam kenarlarında gördüğünüz demirler, saksılıklar falan var. İlkbaharda burada insanlar pencerelerin önlerine saksılarını koyuyor. Rengarenk çiçekler oluyor. Ve ilkbaharda buranın manzarası çok daha şahane diyebiliriz. Yani sizde bir soru sorayım. Böyle bir şehirde, böyle bir yerde yaşamak ister misiniz? Bingen tarihi bir şehir olduğu için arkadaşlar bu evlerin çoğu 100 yıllıktır yani en az. Sürekli restore edilip onarıldığı için yani günümüze kadar getirildiği için hala ayakta kalmış ve birçoğu kerpiç ve ahşaptan yapılmış. Ama içleri yani şu anki çağa uygun gayet modern evler. Ama hala ayakta durması, işte bu kadar bakımlı ve güzel olması, tarihi yapının bozulmaması çok güzel. ...1710'da yapılmış. Görüyor musunuz? 300 seneye devirmiş bir bina. Güzelliğine bakın. İşte meşhur Danyard Kilisesi ve kulesi. Buradan kuş bakışı bir Nördlingen manzarası çekmek istiyorum. Şimdi burada da bir tadilat var. İçeri soracağız kuleye çıkış serbest mi diye. Eğer serbestse kuleden de size manzara almak istiyorum. Şimdi kuleden yukarı çıkacağım. Böyle minare kulesi gibi bir kulesi var. Ve merdiven basamakları da o şekilde. Soluk soluğa kaldım. Şimdi yukarı doğru çıkıyorum bakalım. Şu şekilde tahta merdivenlerden. Merdivenler devam ediyor yukarı doğru. Hala çıkıyoruz. Tabii sporsuzluk bunların hepsini engel. Bu geldiğim noktada konuşamıyorum. Çanın çarkları var burada. Şu gördüğünüz değirmen gibi bir şey. Yukarı doğru çıkmaya devam ediyorum. Ancak merdivenler aşırı dik. Oturma alanları bile yapmışlar. Ölüm resmen.
Şimdi burada 1 dakika kadar bekliyorum. Sonra merdivenlere devam yukarı doğru çıkıyorum. Ara ara böyle bölmeler var. Bölmelerde duraklıyorum. Bu bölgede çanların olduğu bölge. Oh, çok yoruldum aşırı. Bayağı bir yol çıktım. Bu bölgede duraklama bölgesi. Burada sağlık kabini var, tuvalet. Arkadaşlar çok yorucu çıkmak. Kulenin üst katlarında 175'ine geldiğimiz zaman şurada bir ödeme noktası var. 4 euro yetişkin ücreti ödeyerek yukarıya çıkıyorsunuz. Buradan manzara gözükmeye başladı bile. Müthiş. O meşhur yere geldik arkadaşlar. Mükemmel değil mi ya? Surların devam ettiğini görüyorsunuz. Şu şekilde devam ediyor. Şöyle bir dar bir alanda yürüyorsunuz. Manzara müthiş. Gördüğünüz nehir surların altından içine doğru akarak devam ediyor. Ve bölüm bölüm nehri bazı yerlerde, bazı noktalarda görebiliyorsunuz. Şu an çanlar çalıyor, duyabilirsiniz bu kiliseden. Şimdi şehri güzel yapan şey arkadaşlar bu gördüğünüz atmosfer aslında. Uydu haritasından baktığınızda ise burasının manzarasını çok daha güzel, çok daha farklı görürsünüz. Biz az önce şehrin bu kapısından girdik. Arabamız hatta ta karşıda. Sonra surların içinden yürüyüp şu şekilde şu kısma geldik. Şu çıkışa, şu çıkışın içinden de içeri doğru geldik. Almanya'da genel olarak tarıma çok önem verdikleri için bölüm bölüm şehirler devam ederken bölüm bölüm de tarlaların arasında ileri doğru yine yapılaşmalar devam eder. Karşısı Nördlingen değil, muhtemelen başka bir yer. Daha ileri gittiğiniz zaman daha ileride de farklı şehirleri görürsünüz burada. Ya bunlar eyalet sisteminde ayrı ayrı şehirler. Birbirlerine bağlı diyebiliriz aslında. Güzel bir şehir, güzel bir manzara. Az önce aşağıda da söylemiştim sizlere. Böyle bir yerde, böyle bir şehirde yaşamak ister misiniz? Yorumları muhakkak yazın. Kule gezintimiz de bu kadardı. Artık aşağı doğru iniyorum. Çıkış çok zordu. Ama iniş kolay olacağını umut ediyorum. Kuleden inerken burada bekleme alanı, durma alanı. Sonunda indim. Ya bırak çık bitmiyor ya. İn de bitmiyor. Gerçekten. İnerken de yoruluyor insan. Çıkarken ve inerken haliyle kameramız olmadığı için bazen zorluk çekiyorsun. Telefonu tak, gimbal'a vesaire onunla yürü, onunla çekim yap. Biraz psikolojik olarak da yoruyor. Şimdi yukarı çıkarken ve inerken orada yaşadığım deneyimden de biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Kuleye çıktığınız zaman her şeyi yönergeli yapmışlar. Öyle karmaşık hiçbir şey yok. Kulede zaten giriş çıkışlar çok dar. Yani geçtiğiniz zamanki yerler çok dar. Kulenin etrafında çember çizerken de o yürüdüğünüz kanal da dar. Yani bir kişi durduğu zaman diğer kişi yanından geçemez. O yüzden çok güzel sistem yapmışlar. Yani belki de yazılı olmayan kural. Belki de ben Almanca bilmediğim için orada yazıyor, ben görmedim, bilemiyorum. Sadece insanlar şunu biliyorum. Sağdan çember şeklinde içeri kanala doğru giriyorlar. Kulenin içinde atıyorum birer dakika, 2'şer dakika manzaraya bakıp sağa doğru işte 2 metre kayıyorlar, 3 metre kayıyorlar gibi düşünün. Yani ilerlemeleri bile, yani bir şeyleri yaparkenki disiplini bile böyle kendi aralarında güzel bir ahlaki iletişim oluşmuş. Öyle söyleyebilirim size. Yani böyle bir şey mümkün değil yani bizim orada. İlla bir kaos, bir kavga, bir gürültü çıkar. Ben nerede turistik bir yere gittiysem hep bu tarz şeylerle karşılaşıyorum. Bunu da söylemek istedim açıkçası. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi çikolatalı kruvasan yemek istiyorum Hatun. Evet, ben de değişik bir şeyler Evet. tatmak istiyorum. Sen ne yemek istiyorsun Lokman? Ne hissettirdi bu şehir Hatun? Bana valla böyle 1300-1500'lü yıllardan kalma bir tarih canlandırdı gözümde. Kendimi bir şövalye filminin içerisindeymişim gibi hissettim. Çünkü surlar falan, o yapı, işte bu tarihi dokular. Hiç bozulmadan. Hiç bozulmamış. Hiç bozulmamış. Tabii restorasyon görmüş, muhakkak görmüştür. Ama yani kendi Bozulmadan kendi dokusuna zarar verilmeden yapıyor. Evet. Bizim gibi sonradan taşmadan Talan etmemişler. yapmamışlar. Neyse.
Şöyle bir anda yürürken karşımıza posta kutusu çıktı. Kaç yıllıktır bilmiyorum ama çok eski olduğu belli oluyor. Çok güzel. Bu da yeni çağın posta kutusu. Bu da eski bir çeşme. Akıyordur bu yazın. Büyük ihtimal kendi kendine yazın. Şu an kış olduğu için kapatıyorlar. Burası da Nördlingen'in çarşısı arkadaşlar. Şu an pazar olduğu için çok sakin, sessiz. Zaten her yer kapalı. Pazar günleri sadece Almanya'da kafe ve barlar açık. Restoranlar açık. Onun haricinde her yer kapalı. Hatta bazı kafeler bugün bile, mesela bu kapalı yani bugün. Ama burası tarihi, turistik bir şehir olduğu için yoğundu bugün. Kalabalıktı, havada güzeldi. Canlıydı bazı noktaları. Evet, çok tatlı danteller görebiliyoruz şu an pencerede. Burası acaba bir okul mu? Okul kreşlerinde bu tarz dantelleri kullanıyorlar. Bilemedim. Bir tabela falan da yok. Görüyor musunuz yine bir dantel? Üst katını da çekeyim. Her pencerede dantel. Burası da Nördlingen'in diğer kiliselerinden biri. Şöyle sokaklara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şu an İsrail'in Gazze'ye yaptığı bir zulüm var dünyada. İnsanlık suçu var. Ama Almanya ne yazık ki İsrail destekliyor ve resmi belediye binalarında İsrail bayraklarını asmış. Burada da çok tatlı bir İtalyan barı var. Ortamı içerisi çok güzel görünüyor. Ama biz çocuklarla ne yazık ki bu tarz alanlara giremiyoruz. Şu an çocukları bırakacağımız hiçbir alan da yok. O yüzden her yere birlikte gidiyoruz ve onları ben içeride zapt edemem. Bizimkiler çok hareketli olduğu için. Kek kalıplarından dekorasyon yapmış. Tabii ki de dantelleri olmazsa olmaz. Evet, bu da kuyumcudaki güncel fiyatlar diyebiliriz. Altına, mücevhere, pırlantaya ilgisi olanlar, takip edenler mutlaka vardır. Ben şurada mesela çok kibar bir beyaz taşlı kolyeyi beğendim. Fiyatı 189 euro. Şurada alyanslar var, yüzükler var yine. Şu en baştaki alyansı beğendim. Evden getirdiğimiz ekmekleri ördeklere, kazlara attık. Birazdan gelip yerler. Buradan da çok yabani ördek geliyor buraya. Evet. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Nördlingen'i gezdik. Nördlingen çok kıymetli bir şehir olduğunu düşünüyorum. Hem tarihi dokusuyla hem de içine girdiğiniz zaman atmosferiyle, yanından geçen deresiyle çok güzel bir atmosfere sahip olduğunu tekrar söylemekte fayda var. İmkanı olanlar yine burası Almanya'nın güneyinde kalan güzel bir şehir. Muhakkak uğrasın. Yani tavsiyelerimizden biridir. Evet. Hem tabiatıyla hem tarihi dokularıyla hem alışveriş merkezleriyle güzel bir şehir. O zaman evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let